Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Sizlere bugün YouTube kanalımızda köpeklerinizin ömrünü uzatacak 10 öneriyi anlatmak istiyorum. Köpekler bizim sorumluluğumuzda olan canlılar oldukları için en başta bizim sağlıklı olmamız gerekiyor. Kendimize dikkat etmemiz gerekiyor ki bizim sorumluluğumuzda olan köpeklerimize rahat ve iyi bir yaşantı sunabilelim. En başta çok önemli olan nokta bir köpeğin uzun ve sağlıklı bir hayat yaşaması tabii ki düzenli bir veteriner kontrolünde olmayı gerektiriyor. Eğer iyi bir veteriner kontrolü sistemini oturtabilirseniz köpeğin yaşantısında, iyi bir veteriner hastane seçimi, iyi bir veteriner hekimin kontrolünde olmasını sağlarsanız köpeğin ve düzenli periyodik bakımlarına özen gösterirseniz köpeğinizin ömrünü uzatmış ve daha sağlıklı bir şekilde ömrünü geçirmesine neden olmuş olursunuz. Yine önemli noktalardan bir tanesi veteriner hekim kontrolünde olan köpeğinizin aynı zamanda düzenli bir şekilde aşılanmasını, iç ve dış parazit uygulamalarının, parazitler mücadelelerinin düzenli olarak yapılmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü köpekler için ölümcül olabilen birçok viral hastalık var ve bu viral hastalıklara karşı korunmaları ancak düzenli aşı takibiyle mümkün olabilecek bir şey. O yüzden köpeklerinizin hem düzenli viral hastalıklara karşı aşılanmalarına periyodik olarak dikkat etmeniz gerekiyor. Veteriner hekiminizin haricinde sizin de bunu takip etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda yine birçok hastalığın taşıyıcısı olan parazitlere karşı köpeğinizin periyodik olarak kontrollerinin yapılması ve ilaçlarının uygulanması gerekiyor. Yine köpeğinizin sağlıklı ve uzun yaşamasında çok önemli olan noktalardan biri tıpkı insan yaşantısındaki sağlıklı yaşamanın sırlarından bir tanesi olan egzersiz. Köpeğinizi çok düzenli bir şekilde egzersize etmeniz gerekir. Yani günlük dışarıya çıkış, gezinti programlarının haricinde mutlaka sportif aktiviteler yapmasına, ırkına, yaşına uygun olarak sportif aktivitelere tabi tutulmasına özellikle özen gösterin. Çünkü egzersiz fiziğini güçlü ve dinamik tutacaktır. Ömründe daha sağlıklı geçirmesi ve daha uzun bir ömre sahip olmasına mutlaka sebep olacak. Yine köpeğimizin ömrünü uzatan noktalardan bir tanesi doğru ve dengeli besleme. Tabii ki köpekler bizim sorumluluğumuzda olan canlılar oldukları için onların beslenme programlarını ve planlarını oluşturmak bizimle alakalı olan şeyler. Dolayısıyla köpeğiniz için en doğru rasyonu tercih etmeniz, ırkına, yaşına, fiziksel aktivitelerine göre en doğru rasyonu seçmek oldukça önemli. Doğru beslemek, hedefimizin doyurmak değil, beslemek olması ve yaş gruplarına göre formülasyonları ve rasyonları değiştirmeyi unutmamak, gerektiği takdirde mutlaka takviye edici gıdalarla köpeğimizin daha sağlam bir bünyeye sahip olmasını sağlamak yine ömrünü uzatacak maddelerden bir tanesi. Yine köpeğimizin sağlığı ve ömrü için yapacağımız hamlelerden bir tanesi de kısırlaştırma işlemi. İstatistiki olarak zaten ispatlı olan bir şey. Kısırlaştırılmış köpekler her zaman kısırlaştırılmamış olanlara göre istatistiki olarak daha uzun yaşarlar. Çünkü kısırlaştırılmayan köpeklerde özellikle hormonal aktivasyona bağlı olarak ne ile karşılaşıyoruz? Kanserle çok fazla karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra dişi köpeklerde piyometre olgusu yani rahim iltihabı olgusuyla çok fazla karşılaşıyoruz. Yine yanı sıra dişi köpeklerde özellikle yumurtalıklarda kistik oluşumlarla karşılaşabiliyoruz. Erkek köpeklerde testis tümörleri, prostat hipertrofileri ve prostat kanserleriyle karşılaşabiliyoruz. Kısırlaştırmak köpeğin istatistiki olarak ömrünü uzatan bir şey. Özellikle erkek köpeklerde evden kaçmalar, dişi peşine koşarken trafik kazası geçirmeler hep bu testosteronik aktivite ile bağlantılı. Dolayısıyla köpeğinizi yapacağınız iyi hamlelerden biri uzun yaşaması için kısırlaştırma olacaktır. Yine önemli noktalardan biri bunu çift taraflı düşünmek gerekiyor. Hem köpeğinizin sağlığı için hem kendi sağlığınız için sigara içmemek. Özellikle köpeğinizin yaşadığı ortamlarda eğer sigara alışkanlığınız varsa köpeğinizin yaşadığı ortamlarda mümkün olduğunca sigara içmemek. Çünkü köpekler de ikinci el ve üçüncü el içici durumuna düşebiliyorlar. Özellikle siz sigara içtikten sonra köpeğinize sevmeniz, köpeğinizin gelip elinizi yalaması direkt olarak nikotin ve uçucu maddeler yani toksik olabilen uçucu maddeleri köpeğin birebir almasına sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla köpeğinizin sağlığı ve kendi sağlığınız için
mümkün olduğunca sigara içmemeniz gerekiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, köpekler sosyal hayvanlar. Sosyalizasyon olgusu hayatlarında olmazsa olmaz. Dolayısıyla köpeğinizle birlikte hem işbirliği ve stabil, rahat, mutlu bir mental algı için hem de köpeğinizin sosyal aktivasyonlarını yerine getirmek için sosyalizasyon olgusu ve eğitim olgusuna mutlaka önem göstermelisiniz. Çünkü köpekler interaktif oldukları zaman mutlu olan canlılar. Eğitim olgusu da köpeği interaktif olmaya iten bir olgu. Bu da mental olarak rahatlaması ve mutlu olması demektir. Aynı zamanda eğitimli bir köpek kazalardan korunmuş olur. Söz dinleyen bir köpeğin başına bir şey gelme ihtimali başıboş olan ya da düzgün söz dinlemeyen bir köpeğe göre daha riski azdır. Dolayısıyla köpeğimizin eğitimine ve sosyalizasyonuna önem gösterirsek mental sağlığı, dolayısıyla da ömrü konusunda da doğru kararlar vermiş oluruz. Yine köpeğimizin sağlığı ve uzun yaşaması için yapacağımız şeylerden biri doğru ekipman kullanımı, doğru ekipman seçimi. Nedir? Doğru ve dayanıklı tasma ve kayış ekipmanları kullanmak. Çünkü köpeğimizle her gün gezintiye çıkıyoruz. Gezintiye çıktığımız yerlerde trafik riski söz konusu olabiliyor. Kötü kalite veyahut da yanlış organize edilmiş ekipmanlar kullandığımız takdirde köpeğimizin hayatını riske etmiş oluyoruz. Bunun haricinde köpeğimiz için oyunlarda kullandığımız objelere de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle köpek sağlığını tehdit edebilecek nitelikte objeler kullanıldığı takdirde, tıpkı çocuk sağlığında olduğu gibi, materyallerin kimyası çok önemli. Köpeğimiz için travmatik olabilecek, yutulduğunda toksik veyahut da kayıcı nitelikte olabilecek olan oyuncaklardan kaçınmak gerekiyor. Onların sağlığını düşünerek onların sağlığına uygun oyuncak ve materyalleri kullanmak gerekiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, tıpkı insan sağlığında olduğu gibi erken tanı çok önemli olan bir şey. Özellikle bazı hastalıkların bulgularının erken keşfedilmesi, erken dönemlerde farkına varılması hastalığın ilerleyişini ve akışını değiştirmek anlamında oldukça önemli. Dolayısıyla en başta köpeğinizin doktoru siz olmalısınız. Yani köpeğinizin hareketlerini, fiziksel aktivasyonlarını, bulguları sizin değerlendirmeniz gerekiyor. Yani köpeğinizi iyi tanır ve iyi gözlemlerseniz onda oluşabilen değişiklikler fiziksel olabilir, mental anlamda olabilir. Sizin fark etmeniz çok daha kolay olacaktır ve veteriner hekiminize bilgi vermek ve veteriner hekime hemen ulaşmak açısından köpeğinizin doktoru ilk başta siz olmalısınız ve köpeğinizi günlük elle muayene, kulaklarını, gözlerini, vücudunun genelindeki bütünlüğünde herhangi bir bozukluk var mı yok mu? Hem gözlem iyi yapmanız gerekiyor hem de köpeğinizi düzenli olarak takip etmeniz gerekiyor. Söylediğim gibi ilk başta köpeğinizin doktoru siz olun ki erken tanıyla veteriner hekiminize hem bilgi verin hem de aynı zamanda köpeğinizin ömrünü uzatmış olun. Tabii yine en önemli noktalardan bir tanesi köpeğinizin ömrünü uzatacak ve sağlıklı, mutlu bir yaşantı sürmesini sağlayacak şey bol bol dirsek teması, yani sahiple birlikte bol aktivasyon ve tabii ki sevgi. Biliyorsunuz köpekler de sevgiye karşı hem bir takım hormonal reaksiyonlar veren canlılar hem de aynı zamanda mental olarak buna ihtiyaç duyan canlılar. Çünkü hep söylediğim gibi sürü hayvanı oldukları için en sevmedikleri şey yalnızlık. O yüzden köpeğinizle birlikte hem bol vakit geçirin hem de kaliteli vakit geçirmeye çalışın. Kaliteli vakit geçirmekten kastımız interaktif olmak, onunla birlikte bir şeyler yapmak, işbirliği. Bunların hepsi köpeğinizi çok mutlu edecek ve daha sağlıklı bir yaşantıya itecektir ve ömrünü uzatacak önemli noktalardan biri, ki biliyorsunuz sevgi yaşatır cümlesini herkes tanır. Bunu da köpekler için söylemek çok doğru olacaktır.